Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş ve farklı bir çalışma yapacağız. Eminim herkesin çok hoşuna gidecek. Güzel bir çalışma hazırlamaya çalıştım bugün sizler için arkadaşlar. Şimdi bu şekilde iki tane tokam var. Yumuşak tokalardan. İkisi de aynı renk olabilir, farklı da olabilir bu şekilde arkadaşlar. 4 tane mandal gerekiyor bu işlem için. 4 renkte ipim var. Ben sonbahara uygun renkleri seçtim sizler için. 3 milimetre tığım var. Bunlar da koton iplikleri arkadaşlar. Bir tane de böyle iğnem var dikmek için ve makasım var her zamanki gibi. Bir de daha sonra böyle bir kesme tahtası kullanacağım arkadaşlar sonlara doğru. Evet arkadaşlar, bütün malzememiz bu kadar. Şimdi hemen yapılışına geçebiliriz modelimizin. Şimdi bu şekilde tığımı alıyorum arkadaşlar. Kahverengi ipimi alayım. Evet arkadaşlar, kahverengi ipimi aldım elime. Halkamı yaptım. İpim içinden geçirdim. Başlangıç düğümünü attım böylelikle arkadaşlar. Zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 tane zincir çekeceğim arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi 100 tane zincirimi çektim bu şekilde. 1 2 3 tane daha çekiyorum. Döndürüyorum işimi. Üzerime alıyorum. Bakın şurada bir tane bırakıyorum kenarda. Şu iki tanesine batıyorum tersinde. Şu baştaki şu kalıyor. Diğer ikisine batıyorum. Bakın iki taneye batıyorum burada. Bir, iki de çekiyorum. Yine üzerine alıyorum. Bakın zincirimin ters tarafı arkadaşlar. Düz tarafı değil, ters tarafından. İki tane alıyorum bakın burada. İkisine birden batıp çekiyorum. Tekrar aynı şekilde. Bu şekilde şimdi 100 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. İkili trabzan. Zincirden sonra. Evet, devam ediyorum. Bu şekilde zincirin sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bakın 4 tane zincirim kaldı burada. Şimdi ipimi bu tarafa doğru getiriyorum. Başlangıç ipimi. Yine aynı şekilde batarak trabzanlarımı yapıyorum. İpim arada kalıyor. Şimdi sonuncuyu da yapıyorum. Evet. Şimdi buradan çekiyorum. Araya sıkıştırıyorum ipimi böylelikle. Daha sonra bir iki zincir yapıyorum. Yine başlangıç zincirinin olduğu yere batıyorum. Kaydırmalı ilmekle kapatıyorum ve ipimi kesiyorum buradan. Arkadaki ilmeklerin içinden geçiriyorum bunu.
Buradan geçirdikten sonra kesiyorum. Bu taraftakini de kesiyorum. Bakın bu şekilde iplerimi de saklamış oldum. Şimdi bu şekilde çalışarak arkadaşlar 4 tane şerit çalışıyorum. 4 rengim vardı. 4 tane şeridimi çalışıyorum aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları kenara alıyorum. Kesme tahtamı alıyorum. Ve mandallarımı alıyorum yanıma arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bitiş noktası burası. Buradan tutuyorum. Mandalımla tutturuyorum. Sonra ikinci rengimi alıyorum. Yine aynı şekilde mandalımla tutturuyorum. Aynı yönde olmasına dikkat ediyorum. Tutturuyorum. Bunu da getiriyorum. Tutturuyorum. Bakın bu şekilde şeritlerimi tutturdum. Şimdi bu ikincisini alıyorum arkadaşlar. Birincisi duruyor. İkincisini alıyorum. Bu şekilde alttan geçiriyorum. Diğerinin de üstünden geçiriyorum. Hafif şöyle toparlıyorum, çok az. Bunu geçiriyorum bu tarafa. Bunlar da burada. Şimdi bunu alıyorum. Bu üstten geçmişti. Şimdi bu üstten geçiyor bakın. Şöyle hafif toparlıyorum elimle. Turuncunun da altından geçiriyorum. Sarının da üstünden geçiriyorum. Hep bu taraftan başlıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bu üstte, bu onun üstünden geçecek demektir. Üstten geçti. Şimdi bunun altından geçecek. Burada üstten geçmişti. Yeşil, sarı alttaydı, hardal sarım. Bu şekilde yapıp geçireceğim. Bunun da üstünden geçireceğim. Yine bu taraftan başlıyorum. Bakın bu üstten geçmiş. Şimdi altta kalacak demektir. Burada üstten geçtiğine göre şimdi altta kalıyor. Altta. Bu alttaydı. Üste gelecek şimdi. Bu da alta girecek. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğim. Yine aynı şekilde üstte ise altta kalıyor. Çok sıkıştırmadan örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde örerek bakın. Bu şekilde örerek buraya kadar geldim. Şimdi burada şurası kaymaması için şu iğnemle tutturacağım. Bu iğneyi bırakacağım burada. Şimdi öbür taraftan mandallarımı boşaltacağım. Şimdi buradan mandallarımı çıkartıyorum.
Bakın bu şekilde başlangıç kısmım var. Tekrar tığımı ve koyu kahverengi ipimi alıyorum. İpimi bağlıyorum. Şu kesme tahtasını alabilirim artık. Evet arkadaşlar, şu kısmı bir kez daha geçireceğim. Bunu buraya geçirdim. Bunu da bu tarafa geçireceğim alttan. Bunu da buradan geçireceğim. Başlangıçta kahverengim olacak. Şimdi ipimi aldım. Kahverenginin kenarına batıyorum. İpi de araya saklıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yan tarafına bir daha batıyorum. Göze batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. En sonuncuya batıp buraya batmayayım, bir daha şuna batayım. Bakın. 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Yeşilimi alıyorum. 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Kahverengi, hardal rengi, ona geçiyorum. Bir kenar zincire batıp bir tane daha sık iğne yapıyorum. Daha sonra dönüyorum, bir zincir yapıyorum, dönüyorum. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Sonrakine, daha sonrakine. İki, 4, 6, 8 oluyor. Sonra bir zincir çekip tekrar dönüyorum. Şimdi 2 sıra sık iğne yaptım. 6 sıra sık iğne çalışacağım arkadaşlar, böyle. Evet, devam ediyorum sık iğnelerimi yapmaya. Evet arkadaşlar, şimdi 6 sıra sık iğnemi çalıştım bu şekilde. İpimi biraz paylı olarak kesiyorum. Bırakıyorum. Alttaki ipimi de kestim. Şimdi bu şekilde çalıştım burayı. Şimdi bu tarafa geliyorum arkadaşlar. Diğer tarafa. Aynı şekilde burayı da çalışacağım. İğnemi çıkartıyorum buradan. Hemen başlıyorum. İkişer tane sık iğnemi çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde bantımızı hazırladık. Saç bantı olarak çalıştım ben. Siz bundan çanta sapı yapabilirsiniz, kemer yapabilirsiniz. Daha farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde hazırladıktan sonra bunu bir tanesine iğneme takıyorum. Evet. Şimdi bakın şu tokalarım var arkadaşlar, 2 tane. Bunu alttan geçiriyorum. Bakın bu elimdekini alttan geçiriyorum. Daha sonra şu şekilde aradan geçiriyorum. Bu şekilde birbirine bağlıyorum bunları. Daha sonra bunu ters çevireceğim. Ters de düzü de çok fark etmiyor aslında. Şu şekilde çevireceğim. Bantımı geçiriyorum içinden. Ters tarafı burası arkadaşlar. Tersi. Bu şekilde geçiriyorum. Ve alttaki kenar sık iğnelerine bağlıyorum. Daha sonra buradan bir daha geçiriyorum.
Alttakinden geçiriyorum. Tekrar buradan alttan üstten alttan bu şekilde dikeceğim buraya arkadaşlar bunu. Temiz bir şekilde ve düzgün bir şekilde. Uca kadar geldim. Düğüm atıyorum buraya. İpimi geçiriyorum bu tarafa doğru ve kesiyorum. Evet. Şimdi bu şekilde burayı diktim. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar. Ters tarafından. Evet arkadaşlar, şimdi diğer tarafını da diktim bu şekilde. Çeviriyorum. Bakın bu şekilde bir saç bantı, hem elastik alt kısmı çok rahat herkese olabilecek, takması kolay, saçınıza takılmayacak, düzgün duracak ve arkası da çok şık oldu bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bir saç bantı yapmaya çalıştım. Bu ara çok moda olan bir model bu. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sizler de beğenirsiniz, severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmında istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Bir de hangi ülkelere ulaştığımda yazarsanız eğer çeviri konusunda yardımcı olmaya çalışırım. Bu şekilde iyi bir model, farklı bir model olduğunu düşünüyorum. Değişik bir yorum katmak istedim ben de. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.